Bogota'ya geldim arkadaşlar. Uber'deyim. Paraguay sınırına gidiyorum. Colorimia mı? Colorimia böyle bir şey şehrin adı. Oradan Asunción'a geçeceğim. Ara ara yolu göstereyim. Sınır şehrinde görüşürüz. Uzun zaman sonra heyecanlıyım. Bak kırmızı da geçti. Geç. Milli de olsa uçağa alım başladı şimdi. 2-3 kişi daha yeni girdi. Kuyruğa bak. 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi neyse var. Arkadaş. Yani hiç gerek yok yani o kuyrukta. İyi bekleyeceksin. Yani uçak mı gidiyor? İnsinler, gitsinler işte yavaş yavaş öyle yani beklemeye ne gerek var? 5 dakikaya kalk, çek git yani. Bir önceki video olması lazım. 8-6 kilometre ötede bir İPF petrol istasyonu var. Orada otostop çekmiştim. Kimse almıyordu. Sonra geri falan dönmüştüm. O yoldan gidiyorum. Otobüs parası 19.700 Arjantin pesosu. Yani 20.000 diyelim. Bu da 14 ya da 14-15 dolar falan yapıyor. Ne kadar 4-5 saat yol gideceğiz 14-15 dolara. Böyle bakalım yollarımız. Gidelim. 33 F. Buen día, amiga. Hola, buenos días, acá ves. 33 F. Este. Sınır şehri Colorindia. 270 kilometre var diyor. İPF petrol istasyonu. Ben burada otostop çekmiştim dediğim gibi. Kaldıydık burada. 50 kilometre biri almıştı. Sonra geri döndüm. Yani otostop rotası olarak çok kötü bir yol. Yollarımız böyle arkadaşlar. Asunción şehrine gidiyorum. Ben tam merkeze. Hostele gideceğim. Gece 3'te hostelden ayrılırım. Uber'le falan havalimanına geçeceğim. Oradan uçağa bineceğim. Resistencia şehrinde terminale 5.000 peso verdim. 3.80 dolar. Terminalden de bu Colorindia'ya dediğim gibi 20.000 peso verdim. 14-15 dolar. Kafadan bir zaten yuvarlarsak 20 dolar gitti. Şimdi sınır bölgesinden de Asunción ana merkeze 35 kilometre falan. Oradan nereden bineceğiz, ne yapacağız hepsini göstereceğim. Bir fikrim yok. İlk defa kullanıyorum bu yolu. Bu sınır kapısını. Göreceğiz. Hep beraber görelim. Formosa şehrine geldim arkadaşlar. Daha 2 saat yolum var. Formosa şehri arkadaşlar burası. Terminalden çıktık yine. Birçok yerde böyle bağ bahçe park var işte. Buraya gezmeye gelmek istiyordum. Gelememiştim, geri dönmüştüm işte.
Daha sonra uğrarız. Bu yeşilliği, yürüyüş alanlarını falan görüyorsunuz. Arjantin'de genel olarak böyle zaten. Hani plazalar, biz bağ bahçe park diyoruz ya, parklar çok var. Böyle normal plaza olmayıp yürüyüş spor alanı, bisiklet alanı gibi. Evler genel olarak gördüğünüz gibi müstakil. Önlerinde sağında solunda ağaçlar var. Burayı daha çok Mendoza'ya benzettim. Bir de Sao Paulo'da bir yer var da, Sao Paulo merkezde. Oraya benzettim. Çok benziyor Sao Paulo'ya. Neyse. Formosa şehri böyle. Bak şimdi şurada dayı şey satıyor. İşte ıvır zıvır. Sigaralar da var orada bak. Bayağı ucuzdur. Ne yazmış altı görmüyorum ama herhalde 10 paket sigara 6.060 diye gidiyor çünkü. Cuskin olması lazım. Cordoba eyaletinden yukarı, Bixia, Carlos Paz'dan yukarı, Cuskin falan orada böyle. Formosa şehri ilk defa geldim, ilk defa görüyorum. Birçok şehre benziyor. Bunu Arjantin'de şurası şuraya benziyor demek biraz zor ama bu Formosa birçok yere benziyor. Mix olmuş demek ki. Otobüsler çift katlı. En önde oturuyorum. En önler genelde boş oluyor. Latin Amerika'da çoğu zaman boş bulabilirsiniz. İnsanlar binmiyor. Nedeni kaza artı güneş vurması falan filan. Çünkü ben umursamıyorum. Baka baka, gezi böyle gidiyorum işte. Gayet keyifli. Hava çok sıcak bu arada, 35-40 derece. Buralar ekstra sıcak. Paraguay'da sıcaktır. Ani sıcaklığa gidiyoruz. Bu çok yüksek. Ani soğuk sıcak olması beni etkiliyor. O zaman gidelim biz. Bakın ilk defa böyle bir şey gördüm Arjantin'de. Normal yol, sağda solda gidiş geliş motor yolu da var. Hem yürüyüş hem motor. Bunu hiçbir yerde görmedim Arjantin'de. Brezilya'da ana yol üstünde motor yolu var sadece, onu gördüm. Değişik. Sınır şehrine geldik arkadaşlar. Az sonra ineceğim. Frontera, pasaport kontrol yeri yakın zaten. Yürüyeceğim, bakacağım. Karşıya Paraguay'a geçeceğiz. Bakalım oralarda çekerim. Görüşmek üzere tekrar. Ben girdim içeri. 150 metre yürüdüm. Terminal gibi bir şey var işte. Bu otobüse bineceğiz. 6.000 guarani. Yani $1'dan az. 15-20 kilometre gideceğiz. İçeri tam çekemedim. Niye çekemedim? Biraz sıkıntılıydı. Dedim boş ver dedim, çekmeyelim. Arkadaşlar ben hostele geldim. Çok yorgunum. Çıktım hostelden. Hemen bir hamburger yedim. Oraları çekmedim. Gerçekten çok yorgunum. Markete gittim, şöyle ucuz sigara. $1 bile değil. Birkaç tane sigara aldım. Bir tane de büyük bir bira aldım. Ben bu birayı vurayım, biraz kendime geleyim. Hostelim zaten burada. Şehir merkezine işte 500 metre, 1 kilometre dışındayım. Şehir merkezinde sayılır. Hostel şu gördüğünüz karşıdaki beyaz yapı. Paraguay Asunción şehrindeyim arkadaşlar. Asunción. Bugün geldim buraya. Sınırda bir soru sormadılar. Ben direkt gösterdim. Benim dedim uçuşum var. Benim dedim şeyim var, neydi o? Rezervasyonum var falan filan.
Ondan sonra bastı geçti. Bugün gece 3'te yola çıkıyorum. 6-6.30'da uçuşum var. Neyse ben hostele geldim, bir içeri gireyim. Girdim. Şimdi benim odada uyuyanlar vardı, kaldım. Akşam olmadan ben yatağımı göstereyim. Burası böyle havlu mavlu, sabun da veriyor. O büyük yer benim. O büyük yer benim kaldığım yer. Klima da var. Buz gibi. Hostel böyle arkadaşlar. Valla. Burada çalışma yeri var. Şurada banyo var. Şurada duş var. Duş çok hoşuma gitti. Burada da yapım aşaması var. Tadilat, çalışma falan filan. Hola amiga. Şuradan yukarı çıkayım. Yukarıda oturak var mı, ona bir bakayım. Şurada bir teras var dedi. Terasa çıkalım. Arkadaşlar ben Paraguay'ı şimdi açık söyleyeyim seviyorum. Seviyorum da olumsuz yönleri var. Bu olumsuz yönleri beni itiyor. Niye? Biraz sıkıntılı, tehlikeli. Her an telefonun çalınabilir. O olabilir, bu olabilir. Bir arkadaş orada oturuyor. İki kız burada oturuyor. Arkadaşlar ben çok yorgunum. Akşam 6 falan oldu. Bakacağız. Ben şu bir millerimi alayım da dinleneyim. Gece 3'te yola çıkacağım. Dediğim gibi Paraguay iyi de ya, ufak sıkıntılar var, yoksa güzel gezilir. Ben yukarıdaki terastan indim aşağıya. Harbi yorgunum ya. Uyusam uyuyamam. Aşağıdayım böyle. Hostel 72.000 Guarani verdim, neyse işte. 10 dolar arkadaşlar. 10 doların altında Uruguay'da bir hostel yok. Uruguay nereden çıktı ya? Paraguay. Bak yorgunluk, Paraguay hepsi karıştı. Paraguay ucuz ülke ama hostel bakımından pahalı. Yani tutup da 5 dolara 4 dolara Peru'da, Bolivya'da, Brezilya'da, kısmen Arjantin'de yerler bulabiliyorsun ama Paraguay gibi hani ekonomisi yerli bir kötü olan bir ülkede 10 dolara yer anca buluyorsun. 10 doların altında yer yok. Böyle. Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Ben Paraguay havalimanına geldim. İnternasyonel. 5-5,5 saat buradan Panama'ya uçacağım. Panama'da 5 saat falan bir bekleyeceğim. Sabah 6.30'da uçak var. Gecikme gösteriyor 7.30 diyor ama bakalım, bilmiyorum. Bir içeri doğru girelim. Arkadaşlar ben hani buralarda şey yok. Bu Bosna Hersek'te de yoktu. Hiç böyle yok, X-ray falan bir şey yok. Direkt böyle içeri giriyorsun zaten. Çok büyük bir havalimanı değil. Öyle. Şuraya uçak koymuşlar. Bakalım. Şuradaki uçak tarihten kalma. Güzel gözüküyor ama. Bakın dolar kurları falan hepsi burada. Cambio. Hemen dışarıda aynı. Çok büyük farkı yok. Kötü kur dediler ama hiç de alakası yok gibi. Fiyatlara bakacağım şimdi. Burada bir teyzemiz var. Buradaki teyzemiz garmet bileklik koymuş. Bileklik satıyor. Bak.
teyyare. Hemen yalandan şuradaki bir fiyatlara bakalım aga. Baksana fiyatlara. 15.000, 20.000, o bu şu. Bayağı uygun. Ulan. Böyle sandviçler falan. 1 dolar 7.000 yapıyor arkadaşlar. 7.20 guarani. Öyle birçok şey var. Bir yerde daha kafe var. Oraya da bakalım da. Aha benim favorim. Harika. Abi adını inan ki bilmiyorum ama gördüğümde sürekli bundan alırım. Diğer tarafa da bakalım da. Çok ucuz. Uygun fiyat. Gerçekten hani 70.000, 72.000, 10 dolar yapıyor. Şurada information var. Biraz ondan konuştum da. Bir de şurada kafe var. Çok kötüydü. Orayı hiç göstermedim. Şuradan şu benim şeylerden alalım ya. Dedim gösterdim. Yiyecekten alalım. Bundan aldım arkadaşlar 4 tane. Kesopan. Kesopan yani bunlar keso kaşar peyniri. 20.000 guarani işte. 20.000 işte 20.000 guarani. Arkadaşlar 20.000 guarani ne yapıyor? 7, 14, 18 3 küsür fazla üstünde para kaldı dedim. 50.000 daha var. Ama buradakiler kötüymüş. Bunu biraz ısıtsak iyi olur aslında da. Neyse ben şunları bir yiyeyim de sonra çekim açılmış işlemleri yapayım. Pasaporta girelim. Çantayı mı kontrol ediyorlar? Ne diyorlar? X-ray yok, bir şey yok genelde. Uğraşmayın sonra. Arkadaşlar ben kontrollerden geçtim. Aldım biletleri. 5-5,5 saat işte uçuşumuz var dediğim gibi Panama'ya. 1 saat rötar yaptı. 2 saat sonra uçağa bineceğim. Bekleyeceğiz burada işte. Kapı 3'ten girişim var normalde. O kadar küçük bir yer işte. Paraguay. Yalnız Türkiye'deki gibi zaten değildi. Hani böyle bir sigara içme odası falan filan hiçbir şey göremedim. Yok yani. Kafeterya burası arkadaşlar. Ben burada kahve içtim. Bakın kadın ne var? Kadında arp var, arp. Arpı çekmeye gidiyoruz. Kadın geldi buraya, açtı arpini. Arpı çalıyor. Hayatımda ilk defa gerçek arp görüyorum. Hep televizyonlarda görmüşümdür. Yani demem o ki bu kadar yakından yani. Ya tek eksik sigara odası yok. Sigara içilmiyor hiçbir yerde. Yok. Buraya girdim bitti işte. Neyse arkadaşlar görüşürüz tekrardan. Artık sabah oldu. Biz 1,5 saat gecikmemiz var. Şurada uçak var. Kameradan ne kadar büyük gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten büyük. Güzel. Bu büyük uçaklar harika oluyor ama küçük uçaklar kötü. Neyse ben yerime gideyim. Şimdi şuralar falan var gördünüz işte. Şuralarda bir tane balkon yapacaksın. Sigara içme yeri. Ya bu Latin Amerika'da bu sigara sıkıntılı ya. Gerçekten hani içme yeri yok, bir şey yok. Değişik. 3 saattir şurada oturuyorum, bekliyorum. Sigara içemiyorsun. 5 saat, 6 saat uçacağım. 5 saat bir daha bekleyeceğim. Bekledim. Panama'da da içemeyeceğiz muhtemelen. Beklerken. Böyle nerede? Free shop. Bakalım yalandan. Milli de olsa uçağa alım başladı şimdi. 2-3 kişi daha yeni girdi. Kuyruğa bak. 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi neyse var. Arkadaş. Yani hiç gerek yok yani o kuyrukta. İyi bekleyeceksin. Yani uçak mı gidiyor?
İnsinler, gitsinler işte yavaş yavaş öyle yani beklemeye ne gerek var? 5 dakikaya kalk, çek git. Yani bir de şunu beni çağırma tamam. Şuna uyuz oluyorum. Uçağın içinde bekliyorlar, ayakta bekliyorlar bilmem ne. Yok uçak inince alkışlamalar falan. Yani en uyuz olduğum şeyler ya. Uçaklar piste girmemiş, ayağa kalkıyorlar. Oğlum acelen ne? En uyuz olduğum şeyler. Şuraya bak. Tamam gitsin şuradan 20 kişi falan filan. Ondan sonra kalk. Uçağın kapısı şurada. Bineceğiz de bineceğiz. Uçağın kapısı değil orası. Daha oho. Hol var orada. Küçük uçak. 5-6 saat uçuş var bakalım. Buen día, amigo. Buen día. Hola. La condición meteorológica de la ruta es favorable. Sin embargo, mientras esté sentado, mantenga el cinturón de seguridad abrochado y acate la instrucción impartida por el personal del tripulante. Siéntese cómodo, disfrute del vuelo y por su amable atención. Muchísimas gracias. Uçak böyle arkadaşlar. Normal bildiğimiz küçük uçak. Sevmedim uçaklardan. Büyük uçaklar harika. Tahminimce benimkisi en arkada. 33F. Hola, buen día. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien. 35. 30. En sevdiğim zaten benim marka. Vamos, vamos. Bunların 10 saat çanta yerleştirmesi beni hasta ediyor. 33 F. Buen día, amiga. Hola, buenos días, acá ves. 33 F. Neyse arkadaşlar ben en arkanın bir önündeyim. Ben zaten arkaları seviyorum. Küçük uçak ama yapacak bir şey yok. Öyle. Gündüz olmasa avantaj. Biraz dışarı izleriz ama çok izlenmiyor. Hadi bakalım. Ben uçağı full sandım ama o kadar gelen kişi var. Ganimet kişi geliyor. Uçak dolu olmayacak. Neyse arkadaşlar Panama'da görüşürüz. Buralarda ekran falan yok. Normalde hani genelde ekran oluyor. Ortalama kaç kilometre hızdan kalktığını falan gösterecektim de uygulamada yok. Şimdi gösteremeyeceğim. Ortalama 260'dan falan kalkıyorlar. 230. Ağırlığına göre değişir o. Küçük uçaklar 260'dan falan kalkıyor. Colóquese primero su máscara de oxígeno antes de asistir a otros. If the cabin pressure decreases, Verdim gazı.
İstanbul'a benzetiyorum ya. Evet. Kalktık. O dönüşümüzü sağladık. Rotayı aldık. Dikeldik. Yukarı doğru gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Daha bir şey yok. Şimdi size uçak görüntüsüne kadar çok geliyor mu bilmiyorum ama bu büyük bahsettiğim uçaklarda içeri bu kadar görüntü gelmiyor. Çok rahat, relax, harika, geniş. O da iyi ama onlar çok ekstra, ultra lüks. Çok hoşuma gidiyor. Rio var, Rio'yu göstereyim. Paraguay, Asunción. Burada büyük gelgit var. Çöplük. Uçak güzergahı üstüne bu çöplük olur mu ya? İki kere hoplattı. Alkış, en alkış değil. Bilmem ne var. Aman. Hep uyuz olduğum şeyler ya. O yüzden uçağa binesim yok. Bravo, bravo, bak var, bravo. Ha. Alkış deyince sanki şey oldu. Damas y caballeros, bienvenidos a Panamá, la hora local 11 de la mañana con 35 minutos. Mañana 5 minutos. Dear passengers, welcome to Panama. The local time 5 dakika 25 minutes pis yapacakmış. past 11 in Yağmur yağıyor. Adam bavulları indiriyor. Şurada da bir araba var. Görmeyeceksiniz. Banyo suyunu, tuvalet suyunu boşaltıyor. Yağmur var. Bavullar ıslana ıslana gidiyor. Ve abartmıyorum, 10 dakikadır böyle bekliyorlar ayakta. Şimdi hareket başladı. Böyle gerizekalı işte. Gerizekalı millet, her yerde gerizekalı millet. Bu artık gerizekalılık mı, alışkanlık mı bilmiyorum. Ayakta bekleyince ne oluyor? En az 10 dakikadır bekleniyor işte. Panama Havalimanı bayağı büyük. İndik işte. Diğer aktarmaya bineceğim falan filan. İşte bizim İstanbul'daki havalimanıyla hemen hemen aynı. Yalnız sigara içme yeri yine yok. Sigara içemiyoruz. Neyse, görüşürüz diğer yerlerde. Neyse arkadaşlar, bu uçağın da zamanı geldi. Artık buna da biniyoruz. Ulan bu büyük olandan mı? Değil. Hayır. Büyük olan sandım ya. Kolombiya, Bogota, 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 Bogota. Bogota yolcusu kalmasın.
günümde dostum arayayım. 5 Hola. Hola, amiga, amigo. Muy bien, vos. Excelente, todo bien. Gracias. Aynı uçak arkadaşlar, göstermeye gerek yok, biz gidelim. Şimdi arkadaşlar uçak parası $220. Paraguay'dan direkt Kolombiya, Bogota şeklinde tek aktarması var. O da Panama'dan yakında. $220 uçak parası. Paraguay Asunción'da kaldım hostelden. Havalimanına 49.50 bin para Guarani neyse işte. Ama ben peşin ödediğim için 43'e indi. O da ne yapıyor? O $70-10 yaptığına göre $6-7 bana verdim. Otele zaten $10 verdim. Yemek yedik. Yemeğe $7-8 verdim. Paraguay'ı böyle kapattık. $10 otel, yemek $8 falan. $5-6 ben ekstra harcama yaptım. Sigara falan gibi. $220 uçak. Bu kadar yani, başka bir harcama yok. En baştan beri yaptım harcama, size söyledim. Yani ya, sevmiyorum ben bu uçak, yok bekle. Ya ben uçağı çok seviyorum, bak şu uzun yolculuğu seviyorum. Büyük olacak, rahat gideceksin geleceksin. 3 saat oraya, 5 saat oraya, 2 saat oraya diye 10 saat bekliyorsun ya. Yani ne bileyim öyle. Ya anlatırım yine, bakalım. Bogota'ya geldim arkadaşlar. Uber'deyim. No, digamos, Bogotá. o sea, la recomendación, bueno, es que digamos que ya escuchándolo, pues es un poquito más delicado para hacer una recomendación, pero pues digamos, es que la esposa de Marlon, ella es